bütün dünyayı etkileyecek bir aday değişikliği bunun arkasından birçok spekülasyonu da beraberinde getirir. Dolayısıyla Biden'a yönelik bir tehditten öte Demokrat Parti'nin kendi içerisinde tekrar başkanlığı kazanmak için bir strateji değişikliği olarak yorumlamak daha mümkün. Çünkü özellikle anketlerde 6-7 puan öne geçen Trump söz konusuydu ve suikast girişimi de bunun üzerine gelince başkanlığı kesinleşmiş gözüyle bakılıyordu. Bu tabii ki çok açık bir şekliyle başkanlığın değişeceği anlamına geliyordu. Sadece Obama açısından değil, birçok vali, özellikle demokratlara yakın olan yönetimdeki etkili isimler Biden'ın sağlığı ile ilgili endişeleri Amerikan kamuoyunda negatif etkiye neden olduğunu ve bunun devam etmesi durumunda da başkanlığın kaybedileceğini ifade ediyorlardı. Arka planda bir uzlaşı var. Tabii Kamala Harris ismi neden ön plana çıktı? Bugün değil, geçmişten de gelen bir popülaritesi vardı. Trump karşısında bir kadın aday olması yönüyle ön plana çıkmıştı ve bir taraftan da Biden'ın sağ kolu olması ve bu yaklaşık 4 yıldır, 4,5 yıldır da icraî olarak her işin içerisinde olması önemli bir figür olmasını beraberinde getirdi. Peki şunu sormak isterim Uğur Bey size. Sonuç itibariyle Biden her ne kadar sağlığıyla alakalı çok ciddi anlamda tartışmaların odağında olan bir isim olsa da işte isimleri de karıştırsa, ülke isimlerini de karıştırsa ya da bazı yaşadığı hastalıkları normalde daha genç birinden daha da zor şekilde atlatsa da hani bir gerçek var. O da Biden aday olarak baktığımızda seçilen bir aday. Bu noktada Kamala Harris için aynısını söyleyebilir misiniz? Yani burada gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasiye bir darbe mi yapıldı? Seçilen bir aday, başkan adayı o adaylıktan mı alındı? El mi çektirildi? Tabii bu baskılar söz konusuydu Kaan Bey ama en son sizin de bahsettiğiniz gibi Covid krizine yakalanması ve bunu yaşıyla orantılı olarak ağır bir şekilde devam eder ve geçirmemiş olması, yani bunu atlatamamış olması Amerikan kamuoyunda bakın hani etkisi geçmiş bir virüs bile başkanı bu kadar rahatsız edebiliyorsa bundan sonraki 4 yılı nasıl sevk ve idare edecek? Yani en önemlisi Amerikan kamuoyunun yönelimi, az önce de ifade ettiğim gibi. Arka planda Biden da tabii ki ısrar etseydi adaylıktan çekilmeyebilirdi ama şunu biliyor, sağlığı gerçekten buna el vermeyecekti ve demokratlar için bir kayıp söz konusuydu. Burada arka planda özellikle eski başkanların rolü, Demokrat Parti'nin yönetimindeki isimlerin Biden'a yönelik telkinleri, ben bunun arka planında bir darbeden öte bir uzlaşı olduğunu düşünüyorum ve bir taraftan da bu uzlaşıya mecbur kalan bir Biden var. Çünkü bakın bundan sonraki 4,5 yıl çok zor meselelerle, siz de ifade ettiniz, Rusya-Ukrayna savaşı nasıl bitecek? İsrail-Gazze meselesi nasıl çözülecek? Dünyanın her yerindeki jeopolitik krizlerde Amerika Birleşik Devletleri nasıl rol olacak? Yani seçilmesi muhtemel başkan adayının önünde çok yoğun bir gündem var. Bütün bunları sevk ve idare edebilmek için sağlıklı, güçlü ve Amerikan kamuoyunun beklentilerini karşılayabilecek bir aday olmanız gerekiyor. Bence Biden'ın da kendi içerisinde yaptığı sonuç buydu ve daha fazla kaybı engellemek için hızlıca böyle bir değişikliğe gittiler. Nitekim anketlerde de karşılığını buldu Kaan Bey. Kamala Harris'in adaylığı gündeme gelince bununla ilgili yaklaşık 1-2 puan öne geçti demokratlar şu anda. Peki Uğur Hocam, şimdi Uğur Bey, ABD Anayasası'nın 25. maddesi dedik. Ek maddesi, düzeltiyorum. 25. ek maddesi dedik. Aslında biz haberciler olarak bu ABD Anayasası'nın 25. ek maddesini tabii ki de ilk kez duymuyoruz ama yakın tarihte bir kez daha bir olaydan sonra daha duymuştuk. Belki hatırlarsınız zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde o kanlı kongre baskını. Bu baskının ardından Donald Trump zaten başkanlık seçimini kaybetmişti. Fakat devam ediyordu başkanlığına. Biden'a devretmek için gün sayıyordu. Tam da işte bu süreçte hatırlarsınız kongre baskını gerçekleşti. Kanlı kongre baskını ve 25. Anayasanın 25. ek maddesi ile Donald Trump'ın görevden alınacağı konuşulmuştu. Peki nedir 25. ek madde? Bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğini kanaat getirilmesi durumunda başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor. Bu şu anlamda önemli. Zaten eğer 25. madde, ek madde devreye sokulsaydı Kamala Harris kendi başkan olacaktı. Vekaleten, vekil başkan olarak bir süre seçime kadar devam edecekti. Ve bu tam olarak bir darbe anlamına gelmiyor mu bu ihtimal?
Şimdi tabii ki burada olağanüstü şartların oluşması ve bunun gerçekten Amerika'yı yönetemeyecek bir düzeye gelmesi önemli. Ama diğer taraftan böyle bir siyasi seçim atmosferinde, eğer böyle bir başkanlık yarışı yakın olmayan bir takvimde olsaydı bu farklı yorumlanabilirdi. Ama bu Trump için güçlü bir argüman olurdu. Bakın, demokratlar kendi içerisinde dahi bir çözüm üretemiyor. Birbirlerine karşı sizin de bahsettiğiniz gibi bir darbe yaptılar ve bunlar nasıl ülkeyi yönetecek? Dolayısıyla bu argümanı vermemek için arka planda daha uzlaşarak bir karar çıktığı Biden'ın anlaşılıyor ki kendi açıklama yapmaması, tabii koronavirüs geçiriyordu o süre zarfında, ama evet. yine de bu açıklamayı kendi, mesela hastalığı bittikten sonra yapmaması da, hastalığı sırasında tedavi görürken Delaware'de bir yazılı açıklama yapması ilginç değil mi? İlginç ve tabii ki şunun göstergesi, işte aslında tam da bu sebeple bırakıyorum diyor. Yani sağlığım el vermediği için bir yazılı açıklamayla Amerikan kamuoyunun daha fazla beklentilerini boşa çıkarmamak için bunu kendimin de referans vererek, aday göstererek öne sürdü bir isme. Dolayısıyla çok planlı yapılmış bir açıklama. Yani bütün cümlelerini okuduğunuz zaman böyle bir siyasal iletişim yöntemi çok güçlü bir şekilde anlaşılıyor. Kendi açılarından doğru bir hamle yaptılar ve başkanlık yarışında da stratejik bir adımla az önce de paylaştığım gibi 1-2 puan öne götürdüler. Ama şunu paylaşalım. Sizinle daha önce de paylaşmıştık. Kasım'a kadar geçecek süreç, 4 Kasım'a kadar çok yoğun, çok hareketli olacak Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Trump boş durmayacak. Trump'ın birçok hamlesi var. Diğer taraftan demokratlar bu seçim sürecini, özellikle Kamala Harris'in resmi olarak açıklamaları gerekiyor. Henüz o netleşmedi. Bu tarafta da güçlü bir mutabakat var ama bir resmi olarak açıklanması gerekiyor. Bundan sonraki takvim çok yoğun geçecek. Onu paylaşabiliriz. Peki. Son olarak şunu da sormak istiyorum. O açıklamanın tabii zorla imzalatıp imzalatılmadığı noktasını konuştuk, ama Kamala Harris artık başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor bu noktada. Kamala Harris'in Donald Trump karşısındaki şansı ne? Evet, başta Amerika imajıyla ilişkili bir şansı var. O da şu: Trump'ın geçtiğimiz 4,5 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni özellikle yumuşak güç açısından dünyada yükselttiği bir anti-Amerikancılık vardı. Zaten demokratların temel iddiası bunu tekrar düzenlemekti. Kısmi olarak, tümüyle değil, son Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Gazze meselesinde tekrar bu anti-Amerikancılık yükselmiştir. Ama bir diğer taraftan irrasyonel bir figür olarak görülüyor. Yani ne zaman ne atacağı belli değil Trump'ın. Bunun karşısında daha sakin, özellikle Biden'ın da sağ kolu olarak gelmiş bir kadın aday Amerikan toplumunda daha fazla karşılık buluyor. Ama bir diğer faktör özellikle ekonomi başlığı Kaan Bey. Yani Trump'ın en önemli başarılarından birisi Amerikan ekonomisini önemli oranda düzeltmesiydi. Bununla ilgili ciddi bir adım atmıştı. Ekonomi başlığı Kamala Harris'in önünde, dış politika başlığı Kamala Harris'in önünde. Bu konudaki vaatleri, televizyon tartışmaları yakında Ağustos ayında planlanıyor. Bunların hepsi çok yakından takip edilecek başlıklar.